Çocuk yetiştirmek gerçekten büyük bir sanat. Biz çocuğumuzu 7-0 düşünmüştük. Doğduğunda 8-0 sürümü vardı. Şimdi 8.2 sürümde ama 9 sürüm gelecek. Acaba çocuğu ne yapacağız? Cinsiyet rollerinin bu kadar ayrıştırılmaması lazım. Merhaba sevgili Korna TV izleyicileri. Biz yine Hakan'la birlikte karşınızdayız. Sizinle güzel bir muhabbet, güzel bir sohbet yaşamak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. Bize abone olmayı, kanalımızı tıklamayı lütfen unutmayın. Bunu programın sonunda tekrar söyleyeceğiz ama ben baştan da bir söyleyeyim istedim. Evet, söz sende Hakan. Bitti mi? Evet. Maşallah hiç konuşmuyorsun. Çok formundasın. Tebrik ederim seni. Sayende. Merhaba arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Freud'a devam ediyoruz ve Freud'un özellikle kaçtı? 3-6 mıydı? 3-6'yı geçtik Hakan. 6-12 yaş dönemindeki şeylerden bahsettik. Özellikle çocukların soyut kavramları algılamasından bahsettik ve bunun algılanması döneminde de çok dikkatli olmamız gerektiğini söyledik. Özellikle ailenin, annenin, babanın, çevrenin buna çok büyük etkisi olduğunu, okulun bu konuda çok büyük etkisi olduğunu söyledik. Çünkü okul çocuğun ilk kez gerçek sosyal hayatla karşılaşmasıydı. O güne kadar çocuk birey olmadan, çocuk olarak sosyal hayatla karşılaşıyordu. Ama okula gittiğinde birey oldu değil mi Şule? Evet, birey olma yolunda ilk adımı attığı bir fert olma yolunda. İlk adımı attığı dışarıdaki insanlarla iletişime ve etkileşime geçti. O yüzden çok önemli bir dönem. Bu dönemin sağlıklı geçirilmesi de çok önemli. Peki bu dönemde şeyi soracağım. Öğretmenlerin veya da okuldaki çocukla ilgilenen, temas eden kişilerin bu konuda bir eğitim alıyorlar mı? Onlar biliyorlar mı çocuğun böyle bir zor dönemde okula geldiğini? Tabii ki. Onlar gelişim psikolojisi görüyorlar. Bütün öğretmenler formasyon eğitimi alıyorlar. Ve gelişim psikolojisi de buradaki en önemli derslerden bir tanesi. Bütün öğretmenlerin bu bilgisi var. Pekala şimdi ilk kez sosyalleşen, okula giden bir çocuk orada bu olaylarla karşılaştı. Sosyal hayatla karşılaştığında çocuğun iki tane hayatı oluşmuyor mu? Bir dışarıdaki okuldaki sosyal hayatı, bir de eve dönüyor evdeki kendi gerçekleri. Bu çocukta nasıl bir etki yaratıyor sence? Yani sosyal hayatıyla eğer kendi gerçekleri arasında çok büyük bir farklılık yoksa, bir uyum varsa çocuk sağlıklı bir birey olarak büyümeye devam ediyor. Ama yok okuldaki çevresindeki iletişimle ailesindeki iletişim arasında büyük bir açı farkı varsa çocuk tabii ki uyum sağlarken problem yaşayabilir. Sence bu olmayan aileler var mı? Tabii ki var. Çok İnanmıyorum ya. Biz üniversiteye giderken bile üniversiteyle kendi sosyal çevremiz ve ailemiz arasında uçurumlar vardı. Kaldı ki ilk kez sosyal hayatın içine çıkan bir çocuğun neler çekebileceğini düşünebiliyor musun? Evet. Yani çocuklar bazen çok büyük uyum problemleri yaşayabiliyorlar. Kimi çocuk daha önce bahsettiğimiz bu gelişimsel süreçleri sağlıklı bir şekilde atlatmışken okula uyumları çok daha kolay olabiliyor. Ama bunları eğer sağlıklı bir şekilde geçirememiş çocuklar varsa bunlar diğer çocukları da olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. O yüzden okulda oryantasyon çok önemli. Peki bu aşamada diyelim ki çocuk ailedeki sosyal hayattaki tezat yüzünden bir bocalama yaşıyor. Bu bocalama yaşadığında ailenin tepkisi bizim çocuğumuz uyumsuz bir psikoloğa götürelim mi oluyor? Yani eğer öğretmenler tarafından yönlendirilen aileler olursa evet psikoloğa geliyorlar. Bu dönemlerde getirenler oluyor. Zaten çocuğun bu uyumsuzluğuna çok önem veren bir aile ise bunu kendisi de fark edebiliyor ve kendisi de getirebiliyor. Öğretmenin uyarmasına ihtiyaç duymadan getirebiliyor da. Bu çok sık karşılaşılan bir olay mı? Genelde evet okulların ilk başladığı dönemlerde çok karşılaşılabilen bir olay. Evde biz problemliyiz o yüzden çocuk bu hale geldi demiyor kimse ya, sanırım. Kesinlikle böyle demiyorlar tabii ki. Peki ama şimdi şey var. Bir şerbet yapacaksın, suyu katarsın, şekeri koyarsın, ocağa koyarsın. Isıyı, şekeri, suyu ayarlarsan o şerbet olur. İşte herhangi birisinde problem varsa o şerbet olmaz, kötü olur, kıvamı bozuk olur filan gibi. Yavrucuğum bu çocuğu sen yapmışsın, sen bu hale getirmişsin, bu ana kadar her şeyle sen ilgilenmişsin ve şimdi bu çocukta bir arıza var diyorsun. O asıl arıza sende o zaman çünkü buna kattığın bir şeylerde problem var. Bu doğru mu değil mi sence? Ya doğru da
Bize geldikleri zaman biz bunu uygun bir dille söylüyoruz. Böyle sen de arıza var demiyoruz direkt. Yani böyle dersek tabii ki tepkisel bir şeyle karşılaşabiliriz. Ama yani evet, insanlar, insan yavruları daha doğrusu bir problem yaşıyorlarsa bunun %99 sebebi ailelerinden kaynaklanıyor. Ama bunu uygun dille söyleyebilmek Ama onlar genelde önemli. bu çocukta bir problem var. Arızalı çıktı, buna bak diye getiriyor. Ya öyle getiriyorlar ama öyle biz de asıl arıza sizde iyi, uygun bir dille, üslupla söylemeye çalışıyoruz. Genelde bu tip olaylarda da eğer çocukta bir arıza varsa, Evet. çocuktaki bu arıza aileden dolayıysa, Evet. genelde kadına sorduğunda bunun sebebi babası, erkeğe sorduğunda bunun sebebi anası, değil mi? Evet. Yani evet, maalesef öyle durumlarla da karşılaşıyoruz ama her ikisinin de etkisi çok fazla. Yani sadece anneden ya da sadece babadan kaynaklanan problem olmaz çocukta. Her ikisinin uyumsuzluğundan kaynaklanan problemler zaten çocukta patoloji yaratır. O yüzden Anne de error veriyor, baba da error veriyor. Annenin de babanın da birlikte gelmeleri ve aralarındaki uyum sürecine çok dikkat etmeleri, özen göstermeleri lazım. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi Hakan, çocuk yetiştirmek gerçekten büyük bir sanat ve bu sanatı yapmadan önce de iyi bir eğitim almak, bu konuyla ilgili kendini tam hazır hissetmek. Hatta bence yani devletin bu konuya el atması ve bu konuyla ilgili bir ehliyet süreci geliştirmesi gerekiyor. Yani O zaman herkes çocuk sahibi olmamalı bence. herkes çocuk sahibi olmamalı veya da işte iyi çocuk yetiştiren profesyonel ailelerin çok çocuk yapması lazım. Yani Ahmet'le Ayşe'nin çocuk yapmaması lazım. Ahmet'le Ayşe'nin ruh hali çocuk yapmaya müsait değil. Ama Mehmet'le Fatma çok iyi çocuk yapıyorlar. Onların profesyonel çocuk yapıcı olmaları lazım onların. Onlar olmasın? 20-30 tane çocuk yapsınlar. Belki devlet tarafından da desteklenmeleri maaş lazım. alacaklar canım. Çocuk yaptıkları için Kesinlikle. maaş alacaklar. Bu ailemiz 25. çocuklarını yaptılar. İşte 40 yıldır çalışıyorlar. Artık emekli oldular falan Altın değil. madalyalarla falan ödüllendirilebilirler. Ama sanırım mesela. artık insan yavrusunu yetiştirmek bu kadar komplike, karmaşa ve profesyonellik gerektiren bir yere doğru gidiyor. Evet. Evet. Çünkü çevresel faktörler de artık çok kaotik. Yani eskisi gibi değil. Çocuğu hani çok doğal ortamlarda yetiştiremiyorsunuz ki. Çocuk sokakta oynayamıyor, arkadaşlarıyla iletişim sağlayamıyor, gruplaşamıyor, sosyalleşemiyor. Bunun yerine internetin başında büyüyen çocuklar var. İnternet karşısında büyüyen. Biz çocuğumuzu 7-0 düşünmüştük. Doğduğunda 8-0 sürümü vardı. Şimdi 8.2 sürümde ama 9 sürüm gelecek. Acaba çocuğu ne yapacağız şeklinde. Yani, böyle bir şey. evet. Android çocuklar. Yani çok garip bir tarafa doğru gidiyoruz. Ve bu çocukların bu kadar Android olması her şeyde, psikolojisinde, sağlığında, ruh halinde, çevreye ve dünyaya bakışında da çok önemli sonuçlar doğuruyor. Doğru mu? Kesinlikle. Yani artık öyle bir şey oldu ki İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Mesela bu internet başında çok fazla vakit geçiren çocuklar için onların bakımlarını üstlenebilecek özel timler kurulmuş. Çünkü bunlar tırnaklarını kesmiyorlar, saçlarını taramıyorlar, kişisel bakımlarını yapmıyorlar, dişlerini fırçalamıyorlar. Hatta yemek yemeyi unutan çocuklar bile var. Ve yemek yemediği için bilgisayarın başında zafiyet geçiren, ölen çocuklara bile artık rastlamak mümkün dünyada. O yüzden çok garip bir yöne doğru gidiyoruz. Çok garip bir yere doğru Bu gidiyoruz. teknoloji ve son dönemdeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin bize yansımalarını da ayrı bir videoda uzun uzun konuşacağız arkadaşlar. Freud ve Freud'un 6-12 yaş dönemine baktığımızda çocuk için, aile için çok önemli bir dönem olduğunu görüyoruz. Çünkü 6 yaşına kadar çocuk gerçekten çocuk. Evde sizin çocuğunuz. Evet. Annesinin babasının çocuğu, ama 6 yaşından sonra çocuk artık kişilik, benlik kazanmaya başlıyor ve sosyal hayatla tanışıyor. Sosyal hayatla tanıştığı bu dönem çocuğun bundan sonraki dünyaya bakış açısını, duruşunu da belirleyen bir dönem. Çünkü sizin işte koruduğunuz, sakladığınız çocuk gerçek hayatla karşılaşıyor ve ondan sonraki o hayata karşı tutumu da çocuğun gelecekte her şeyini çok daha belirgin ve farklı olmasını sağlıyor. Özellikle de o çocuk ne kadar güçlüyse, güçlü başlarsa o hayata, ondan sonra da o kadar güçlü hayata devam edecek. O yüzden galiba şöyle biraz kız çocuklarını çok fazla çıt kırıldım, pembe, oğlan çocuklarını çok fazla işte mavi yetiştirmemek mi gerekiyor? Biraz daha hayat hazır mı hale getirmek gerekiyor? Ne düşünüyorsun? Cinsiyet rollerinin bu kadar ayrıştırılmaması lazım.
Çünkü artık böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani kadınların erkeklerin işlerini yapabildiği, erkeklerin kadınların işlerini yapabildiği, cinsiyetin çok da önemli olmadığı bir yöne doğru gidiyoruz. Ve çocuklarımızı gerçekten böyle yetiştirmemiz lazım. Çok fazla cinsiyet ayrımcılığı yapmadan onları geleceğe, aydınlık bir geleceğe hazırlamamız lazım. Bu dönem artık bizim çocuklarımıza verdiğimiz şeyi bir şekilde dış dünyada gözlemleme şansına sahip olduğumuz bir dönem. Latent dönem. Acaba şey mi, cinsiyetin ayrı bir konu olduğu, yani önce hepsinin işte dişi insan, erkek insan şeklinde yetişmeleri gerektiği, ama işte cinsin ve cinsiyetin başka yerde özellik kazanması daha doğru galiba. Çünkü dediğin gibi şu an bu dönemdeki insanların kazanımları sonrasında çok onların hayatında değişik bir hayatını tamamen değiştiriyor, yönlendiriyor. Evet. Bundan sonra Freud'un hangi konusuna gireceğiz? Bundan sonra artık genital dönemi işleyeceğiz ve tamamlayacağız. Freud psikanalitik bakış açısıyla çocuğu inceledik. En son döneme geldik. Bundan sonraki videomuzda bu konuyu konuşacağız. Bundan Bizi sonraki izlemeye videoda devam görüşmek edin. dileğiyle arkadaşlar. Freud'un en son dönemine geldik ve sizlerle beraber yeni bir videoda sohbet edeceğiz. Görüşmek Lütfen bizi dileğiyle. izlemeye ve kanalımıza abone olmaya devam edin. Lütfen tıklayın. Tıklayın. Lütfen.